Olayda bir ara Picasso'dan şüpheleniliyor. Ne alakası var diyeceksiniz. Bunun babası belli olmayan şair Fransız bir arkadaşı var. Da Vinci'nin Mona Lisa tablosu Louvre Müzesi'nden muhafızların burnunun dibinden kayboldu. Sabahın erken saatlerinde müzenin ressam ve gravörcüsü birlikte Louvre'daki salona gidiyorlar. Her zamanki gibi müzede sergilenen bir tablonun eskizini yapmayı planlıyorlar. Sırada Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı varmış. Ancak İtalyan tablonun her zaman sergilendiği yere vardıklarında iki arkadaş Mona Lisa'nın ortadan kaybolduğunu görmüşler. Alarma geçen güvenlik ilk başta eserin kuratörler tarafından taşındığını ve müzenin fotoğraf reprodüksiyon atölyesinde olduğunu düşünüyor. Ancak tablo orada değildi. Alarma geçen Paris Emniyeti öğleden sonra erken saatlerde olay yerine intikal etti. Baş müfettiş yaklaşık 60 dedektifi bu inanılmaz kayboluşu araştırmak üzere görevlendirdi. Küçük merdivende bulunan tablonun çerçevesi ve cam bölmesinde kriminolog Alfonso Bertillon tarafından karşılaştırmak üzere 257 müze çalışanının parmak izleri alındı. Mona Lisa'nın çalınması ile ilgili soruşturma kapsamında kriminal izleri bulan Alfonso Bertillon, biyometri antropolojik tekniğini yani antropolojik tanıma sistemini uygulayan Fransız polis memuru ve araştırmacı. Yani insanların vücut şekillerinden tanıma sistemi oluşturup emniyet güçlerinin suçluyu bulmasına yardımcı olmasını sağlayan sistemi kurmuş. Bu aynı zamanda polisin suçları bulmak için kullandığı ilk bilimsel sistem. Bulduğu sistemden önce suçlar sadece isim, fotoğraf ya da robot resim ile araştırılıyormuş. Geliştirdiği yöntem parmak iziyle suçlu tespitini kolaylaştırmış. Ayrıca sabıka fotoğrafı yani suçlunun önden, yandan çekilmiş boy ve diğer fiziksel özelliklerinin gösterildiği fotoğraf sistemini de ilk kez kullanan kişi. Olay Fransa'da infial yaratıyor. İnsanlar Louvre'daki kötü yönetimi yani müzedeki kötü yönetimi, güvenliği ve yetkilileri suçluyor. Müze müdürü istifa etmek zorunda kalıyor. Davadan sorumlu hakim halkın öfkesinden etkilenerek ihmali olanlardan şüpheli olanları hapse atıyor. Fransızların öfkesi gitgide artıyor. Bir yandan tablonun aslında o kadar önemli olmadığı, müzede daha kıymetli eserler olduğu söyleniyor. O dönemde sanat eserleri veya tarihi eserler şimdiki kadar özenli saklanmıyor. Şimdiki kadar değerli bakılmıyor birçok kişi tarafından. Mesela Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Alman krala hediye olarak ilk çağdan kalma eser hediye ediyor. Yani başka bir krala hediye edebilecek kadar değeri var 2. Abdülhamit için bunların. Bir de kendine ait olduğunu düşünüyor muhtemelen 2. Abdülhamit. Kültürel miras olarak bakmıyor veya sadece taş olarak görüyor. Bugün Almanya'daki müzeler bizim topraklarımızdan çalınan eserlerle dolu. Bu da olayın başka bir boyutu. 2. Abdülhamit konusu çok uzun. Başka bir videonun konusu. Kaçırmamak için abone olmayı düşünebilirsiniz. Abdülhamit'in dişçisinin çaldığı Çin'i de Louvre'da. Yani Louvre Müzesi çalıntı Türk eserlerle dolu. Adam dişçi, restorasyon yapıyorum diyerek 2. Selim'in Ayasofya Camii'nin avlusunda bulunan türbesinin giriş kapısının sol duvarını süsleyen Çin'iyi İstanbul'dan götürüp Louvre Müzesi'ne satıyor. Yani daha neler var neler. Yani çalınan, alınan, satılan memleket tepeden tırnağa cahil. Allah'tan iyi yetişmiş Osmanlı subaylarımız çıktı da bugünlerimizi görebildik şükür. Mona Lisa'nın çalınması hadisesine dönelim. Olayda bir ara Picasso'dan şüpheleniliyor. Ne alakası var diyeceksiniz. Bunun babası belli olmayan şair Fransız bir arkadaşı var. Bu da yani o arkadaşı da yanına hırsız bir sekreter işe alıyor. Bu da daha önce aynı müzeden heykel çalmış. Onu da Picasso'ya satmışlar. Bu herif heykelleri Picasso'ya sattı. Yani bu adamdan şüphelenilince mahkeme tarafından bu adam sorguda heykelleri daha önce Picasso'ya sattığını itiraf ediyor. Bunlar mahkemeye çıkartılıyor. Çalıntı olduğunu bilmiyordum falan diyor Picasso. Olaydan bir şekilde kurtarıyorlar kendilerini. Ama Mona Lisa hala ortada yok. Bir söylenti çıkıyor tabloyu Almanlar çaldı diye. İddia o ki Almanlar Fransızları aşağılamak için tabloyu çalıyor ki bu teori de oldukça mantıklı. Fransız ve uluslararası basın polis soruşturmasının büyüsüne kapıldı ve hırsızlığın nedeni hakkında spekülasyonlar, uydurmalar 2 yıl devam etti. Müze Derneği eseri getirene 25.000 frank ödül vaat etti. İllüstrasyon dergisi ünlü tabloyu ofislerine getirene bu miktarın 2 katı olan 50.000 frank teklif etti. Ama 28 ay geçti. Araştırmaların ardından Mona Lisa hala bulunamadı. Sonunda 10 Aralık 1913'te hırsız İtalya'da ortaya çıkıyor. Tabloyu
adında Floransalı bir antikacıya 500 lirete satmaya çalışırken İtalyanlar hırsızı Floransa'daki otelinde tutukluyor. Tablonun gerçekten de 2 yıldır tüm dünyada aranan tablo olduğunu teyit ediyor uzmanlar. Hırsız Vincenzo Perugia, Louvre'da çalışan İtalyan bir camcı. Binayı çok iyi biliyor ve olay gecesi müze kapanana kadar bekliyor. Soruşturmanın ilk günlerinde de polis tarafından sorgulanıyor ama emniyet müfettişleri tarafından kabul edilen bir mazeret sunmuş. Yani demek ki parmak izi denemesi işe yaramamış, o az önce bilgisini verdiğimiz. Hırsızlığının nedenini ise şöyle açıklıyor. Mona Lisa'yı İtalya'ya iade etmek için vatanseverlik duygularıyla geri almak için çaldığını söylemiş. Onu şuradan okuyacağım. Louvre'da çalışırken sık sık Da Vinci'nin tablosunun önünde dururdum ve onu yabancı bir ülkede bu şekilde gördüğüm için aşağılanırdım. Onu çalmak çok basitti. Tek yapmam gereken doğru anı seçmekti. Bir sabah Louvre'da dekoratör arkadaşıma katıldım. Onlarla birkaç kelime konuştuktan sonra tablonun asıl olduğu salona girdim. Issızdı. Tablo bana gülümsüyordu. Bir anda onu duvardan indirdim. Çerçeveyi merdivenlere bıraktım ve paneli önlüğümün altına soktum. Her şey birkaç saniye içinde oldu. Kimse beni görmedi. Kimse benden şüphelenmedi demiş ifadesinde. Hiç şüphesiz çalınmasa bu tablo bu kadar meşhur olmazdı diye düşünüyorum ben de.